Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iştah kabartan, oldukça lezzetli, yapımı çok kolay, patatesli ve kaşarlı kahvaltılık tarifim var. Sizler de denediğiniz zaman bu lezzete inanamayacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kahvaltılığın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 2 adet patates kullandım. Soymuş olduğum patatesleri halkalar halinde kesiyorum. Bu aşamada patateslerinizi çok fazla ince kesmeyin. 1 santim aralıklarla kesmeniz yeterli. Doğramış olduğum patatesleri kenara alıyorum. Derince kasenin içerisine 3 adet yumurtayı ekliyorum. Yumurtaları çırpıcı yardımıyla güzelce köpürtene kadar çırpıyorum. Kahvaltılığımızın içerisine baharat olarak 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Ben bu baharatları kullandım. Sizler kendi damak zevkinize göre istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Baharatları da güzelce çırpıyorum. Çırpıcıyı artık kasenin içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra spatula ile devam edeceğiz. 50 gram kaşar peynirini rendeledim. Yumurtaların içerisine kaşar peynirini ekliyorum. İnce ince doğramış olduğum çeyrek demet maydanozu ekliyorum. 2 dal yeşil soğanı küçük küçük doğradım, onu da ekliyorum. Daha sonra spatula yardımıyla yumurtalar tamamen diğer koyduğum malzemeleri karışıncaya kadar karıştırıyorum. Bu aşamada isterseniz içerisine biraz da taze nane doğrayabilirsiniz. Ya da bu şekilde yapın, hiç fark etmez, böyle de çok lezzetli oluyor. Karıştırdığım malzemeleri kenara alıyorum. Ocağın üzerine koymuş olduğum tavanın içerisine 5 yemek kaşığı sıvı yağını koyuyorum. Fırça yardımıyla sıvı yağı her tarafa yayıyorum. Daha sonra sıvı yağın tamamen kızmasını bekliyorum. Kızmış olan sıvı yağın içerisine patatesleri diziyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Patatesleri güzelce dizdim ve iyice pişmesini bekliyorum. Arada sırada da kontrol ediyorum. Bir yüzü yeterince kızarmış olan patatesleri ters çeviriyorum. Diğer malzemeleri koymadan önce patateslerin her iki yüzünün güzelce kızarması gerekiyor. Yani patateslerinizin güzelce piştiğinden emin olun. Üzerine koymuş olduğumuz malzemeler sadece 2 dakika pişecek. Patateslerin iki yüzü de güzelce kızardı. Bıçağın uç kısmıyla kontrol ettikten sonra diğer malzemeleri üzerine dökeceğim. Hazırlamış olduğum yumurtalı karışımı patateslerin üzerine boşaltıyorum.
Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yumurtalı karışımı patateslerin üzerine döktükten sonra her tarafına gelmesi için spatula ile yayıyorum. 2 dakika boyunca bu şekilde pişiriyoruz. Servis tabağının üzerini biraz yağlıyorum. Kahvaltılığımızı servis tabağının üzerinde çevireceğiz. Kahvaltılığın ağız kısmına servis tabağını kapatıyorum. Daha sonra ters çevirerek tekrar tavanın içerisine koyuyorum. Bu arada ocağımızın altı yüksek ateşte. Bu kahvaltılığı pişirirken ocağımızın altını hiç kısmadık. Çevirdikten sonra diğer tarafını da sadece 2 dakika pişirmemiz yeterli oluyor. Yine de sizler pişirirken kontrollü pişirin. Yeterince pişirmiş olduğumuz kahvaltılığı servis tabağına alıyoruz. Tavanın ağız kısmına servis tabağını kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Kahvaltılığımız artık servis için hazır. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kahvaltılığımız hala çok sıcakken porsiyonluk olacak şekilde kesiyorum. Bu aşamadan sonra istediğiniz şekilde kesip porsiyonlayabilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu leziz kahvaltılığın iç dokusunu göstermek istiyorum. Taban kısmında kızartmış olduğumuz patatesle gerçekten çok lezzetli oldu. Biraz patates kızartması, biraz omlet tadında gerçekten çok lezzetli kahvaltılık elde ettik. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.